Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Kelebeklerin iri yağmur damlacıkları altında, nasıl hayatta kaldığını araştıran bilim insanları, saniyede yaklaşık 1000 kare hızında çekim yapan kameralarla kelebeklerin, yağmurla etkileşimini görüntüledi. Cornell Üniversitesi'nden bilim insanları, kelebeklerin büyük yağmur damlaları ile, nasıl etkileşime girdiğini ortaya çıkardı. Araştırmanın sonuçları, Proceedings of the National Academy of Sciences, dergisinde yayınlandı. Kelebeklerin yağmura tepki süreci, saniyede yaklaşık 1000 kare hızında çekim yapan kameraya kaydedildi. Kelebek kanatlarının özel yapıya sahip olduğu ortaya çıkarıldı. Damla, saniyede yaklaşık 10 metre hızla düştüğünde, kanadın hidrofobik kaplamasıyla reaksiyona giriyor ve dağılıyor. Kanadın pürüzlü yüzeyi de, kelebekleri yara almaya karşı koruyor. Şimdi ise dostlar, yılanların yeni keşfedilmiş olan, ilginç özelliğine geçelim. Yılanlar hakkında çalışma yapan bilim insanları, yılanların tıpkı memeli hayvanlar gibi, gruplar oluşturduğunu ve arkadaşlık kurduğunu belirlediler. Bilim insanları yılan gruplarının, bu hayvanların yaşamı açısından önemli olduğunu açıkladılar. Birçok insan, yılanların yaşamını yalnız başına sürdüren hayvanlar olduğunu düşünür. Ancak yılanlar hakkında yapılan çalışmalar, sürüngen ailesinin dikkat çeken üyelerinden olan yılanların, şaşırtıcı derecede sosyal olduklarını gösteriyor. Yılanların sosyal hayvanlar olduğunu gösteren, yeni çalışmayı Kanada'da bulunan, Wilfrid Laurier Üniversitesi'nden araştırmacılar gerçekleştirdi. Yılanların sosyal davranışları hakkında çalışma yapan araştırmacılar, Kuzey ve Orta Amerika'da yaygın olarak görülen, bir yılan türünden 10 genç yılanı 4 sığınağın bulunduğu, duvarlı bir muhafazanın içine yerleştirdiler. Bilim insanları, hayvanların sosyal davranışlarını takip edebilmek için, yılanların her birinin kafasına farklı renkte işaret koydular ve yılanların hareketleri, bir kamera ile gün boyunca izlendi. Araştırmacılar, her gün muhafazayı temizleyip, yılanların kokusunu silmeden önce yılanların bulunduğu konumun, fotoğrafını çekti. Muhafazanın temizlenmesinin ardından yılanlar muhafaza içine daha önceki konumlardan farklı bir yere bırakıldı. Yılanlar, şaşırtıcı bir şekilde muhafazanın temizlenmesinden önce bulundukları yere geri dönerek aynı yılanlarla bir arada durmaya devam ettiler. Muhafazada bulunan sığınakları da gözleyen bilim insanları, 4 sığınaktan birinde, 3 ile 8 yılandan oluşan grupların kaldığını tespit ettiler. Araştırmacılar, sığınakta kalan yılanların genellikle aynı yılanlar olduklarını da söylediler. Yani yine bir gruplaşma söz konusu. Değişik yerlere bırakılmalarına rağmen aynı yere dönen yılanların bu davranışı, bilim insanları tarafından yılanların arkadaşlıklar kurarak sosyal gruplar halinde bir arada yaşamayı tercih etmeleri olarak değerlendirildi. Yılanların sosyal davranışları hakkında araştırma yapan bilim insanları, araştırmamız, yılanların aktif olarak, sosyal etkileşim aradıklarını, daha büyük gruplara katılmayı ve gruplarla kalmayı tercih ettiklerini gösteriyor, çıkarımında bulundular. Araştırmacılar, çalışmalarının aynı zamanda sürüngenlerin sosyal davranışları hakkında yapılan çalışmalara katkı sağladığını ve bir bütün olarak insanların sürüngenlere dair algılarının değişmesinde önemli bir rol oynayacağını düşündüklerini belirttiler. Araştırmacılar, yılanların sosyal davranışlarını araştırdıkları çalışmalarında aynı zamanda yılanların cesaretini de ölçtüler. Bu çalışmada, yılanlar tek tek sığınaktan uzağa bırakıldı. Cesaretli olan yılanlar, sığınaktan uzakta kalmaya devam ettiler. Diğerlerine göre daha çekingen olan yılanlar ise utangaç davrandılar ve hızlı bir şekilde sığınağa geri döndüler. Araştırmacılar, fazla sayıda yılanın bulunduğu sığınaktaki yılanların yuvalarından daha az ayrıldığını söylediler. Kalabalık sığınaklardaki yılanların aynı zamanda, gruptaki diğer yılanların davranışlarını sergilemeye daha eğilimli oldukları da, araştırmada ortaya çıkarıldı.